Dostlar günaydınlar, selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an neredeyiz? Özbekistan'ın ve İpek yolunun incisi sayılan Buhara şehrindeyiz. Tarihi Buhara şehrindeyiz. Taşkent'ten başladık, Semerkant'a geçtik ve Buhara ile Özbekistan serimizi sonlandıracağız. Ne yazık ki Özbekistan serimizin de son videosu olacak Buhara. Gönül isterdik ki Hive'ye, Karakalpakistan'a, hatta Andijan bölgesine de gidip gezelim ama birazcık farklı bir rota oluşturmaya çalışıyoruz. Gün gelir tekrardan buraya döneriz ve gezmediğim, görmediğim yerleri gezip sizlere göstermeye çalışırım arkadaşlar. Bu videoda hep birlikte Buhara'yı gezeceğiz. Tarihi dokusunu göreceğiz. Buhara'ya geldiğiniz zaman burada nereleri gezebilirsiniz, ne yapabilirsiniz, nerede yemek yiyebilirsiniz? Aslında ufak bir gezi rehberi gibi olacak. Sponsorumuz Aura Sebilon Uni'ye teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden tarihi Buhara sokaklarında gezmeye başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Dostlar Uğur'la beraberiz. Bayağıdır belime de kimse dokunmamıştı. Dur yanlış yere koydum. Şöyle yapayım. Uğur'la beraberiz dostlar. Zaten Özbekistan serisini en başından beri izleyenler Uğur'u gördüler, biliyorlar. Merhaba abla, nasılsın? Hello. İyi misin? Türkiye'den geldik. Sağ ol abla. Malatya dedi. Vergana'dan, Fergana'dan. vadiden gelmişler. Sen Öyle, gezdin o öyle. bölgeyi. Ben gitmedim. Bir oraya gitmedim ben. Güzel, Özbekistan'da. oraları da ayrı güzel ya. Dostlar Uğur'la beraberiz. Zaten Özbekistan serisini izleyenler Uğur'u biliyorlar. Nasıl abi? Nasıl geçiyor Özbekistan serisi? Ya Özbekistan güzel ya. Özbekistan'a yani gezmesi çok keyifli bir ülke bence. Yani sen de videolarında zaten onu aksatmışsındır insanlara. Çünkü insanların sıcakkanlılığı, cana yakınlığı falan inanılmaz bir seviyede. Fiyat olarak da bizi çok zorlayacak bir ülke değil. Türk lirasıyla gerçekten gezilebilecek bir coğrafya Katılıyorum. Özbekistan. Ama insanların bu güler yüzü için bence gelinip tekrar gezilmesi gereken bir coğrafya. Yemekler zaten Yemekler, inanılmaz onu güzel. soracaktım ben de. Ama artık bir yerden sonra etten ve pirinçten gına geldi. Ben pirinçten ötürü sütlacı çok seven biriyim. Pirince küsmüş bulunuyorum şu an. Artık Abi tamam. her şeyde et var. Dün salata bakıyoruz, salatada et var. Evet, yetti bana. Gerçekten her şeyde et var. Ete doyuyorsunuz burada. Dediği gibi Uğur'un fiyat performans olarak şahane. Türk lirasıyla hala gezilebilecek bir lokasyon. Uğur'un da videolarına baktığın zaman Özbekistan serimiz aslında içerik olarak bir tık farklı oluyor. Çünkü Uğur çok farklı noktalarına değindi Özbekistan'ın. Biraz Yanında rehberlerle. yanında konuklar var. Buranın yerel kültürünü çok derinden görüp hissedip öğrenebileceğiniz videolar çekiyor. Mutlaka Uğur'un kanalına da abone olun, takip edin, yorum atın, beğenin, Instagram'dan takip edin. Her yerde Uğur Kola. Google'da, YouTube'da, Her yerde. Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta her yerden takip edin arkadaşlar. Hepimizi takip edin. Yani Burak'ı da şu an izliyorsanız eğer ilk defa Burak'a da abone olun, bana da abone olun. Videolarda bizi görmek isteyen, beraber gezmemizi isteyen çok fazla bir kitle oluştu. Evet. Onlara da güzel bir haber verelim. Hani böyle ara ara artık beraber gezeceğiz, keşfedeceğiz. Beraber de videolar çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu Bunun tarz da haberini ülkelerde verelim. çok yan yana olamıyoruz ama Evet. çok farklı coğrafyalarda sürekli videoların içinde beraber olduğumuz yerler olacak. Bangladeş serimizi hatırlayanlar vardır. Onun ne kadar eğlenceli geçtiğini bilenler vardır. O tarzda videolar gelecek arkadaşlar. Yani onun da haberini verelim. İyi misin Allah? Video çekiyorum. Problem olur mu? Gel. Çekeyim mi? Sen blogger mısın? Blogger'ım abla. Evet. Türkiye'den Maşallah, geldim. Maşallah. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. Sağ ol. Adın ne abla? Nilüfer. Gülizar. Nilüfer. Ha Nilüfer. Gülizar anladım. Pardon. Burak benim de ismim. Burak. Çok memnun oldum. Burak Özçivit. Evet. Aynı isim. Burada seviyorsunuz onu galiba. Vay. Herkes onu söylüyor bana. Seviyorum. Kinoalardan değil mi, dizilerden? Çok severim. Kinonu kuramız. Türkçe kinolarını. Bunların ismi nedir abla bu kıyafetlerin? Bunlardan çok görüyorum ben. Bu halat. Abay sıfat. Halat. Bunu kadınlar her gün günlük kıyafet olarak giyiyor değil mi? İpek var. Pahta var. Pamuk var. İpek var. Pahta dediğin Pamuk. pamuk. Ha, ne güzelmiş onun desenleri ya. Anar var. Anar. Aa evet, nar. Sizin milli meyveniz. Bu erkek mi? Bu ayol. Bu kadınların, ayarların giydiği. Kul işi. Kul işi. Kol işi. Ha el işi. Ha, elle yapmışlar bunu arkadaşlar. Bakın kadınlar giyiyormuş. Peki özel günlerde mi giyiyorlar abla? Bu Düğünde, toyda mı giyiyorlar? Tuyda. Toyda giyiyorlar. Düğünde giyiyorlarmış bunu. O zaman Bu güzelmiş ama bak. Bu cücük balalar. Çocukların giydiği. Bu da mı toyda? Tuyda. Bunu da çocuklar giyiyormuş. Üzerindeki işlemeleri görüyorsunuz değil mi? Gelin geldi gelin. Ha gelin giyiyor bunu. Ha güzelmiş o. Hadi bir blogger. Merhaba, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Nalia. Madia. Bugün benim kulaklar duymuyor ya. Medine. Hoş geldin Medine. Nasılsın, iyi misin? İyi, sen iyi misin? İyiyim, ben teşekkür Türkiye'den ederim. mi? Türkiye'den geldim. İsmim Burak. Video çekiyorum. Gel kameraya salla. Dostlar Medine ablanın kızı. Türkiye arkadaşlar. Merhaba.
Yaxshi ko'radi turkchani. Çok güzel yaşlı konuşuyor. Dizilerden, kinolardan mı öğrendin? Az biliyorum. Az biliyorsun. Az. Hangisini seviyorsun kinolardan? Kara Sevda. Kara Sevda. Hep abla aşk dizileri şeyleri bak. Muhteşem Yüzyıl. Ana. Muhteşem Yüzyıl çok iyi. Çok güzel. Burak Özçivit, vay. Meryem Üzerli. Burak O'zchivit nimaga Buxoroga kelmaydi? Buhara'ya mı geldi? Yok, Toshkentga Taşkent'e geldi. He. Buxoroga kelsin. Burak Özcivit'e bunu iletin, Buhara'ya gelsin. Bak hayranları var, bekliyorlar. Gelsin. Siz vardınız mı Türkiye'ye? Turkiya. Yok, inşallah varacak. İnşallah. Nereyi çok merak ediyorsun peki? En merak ettiğin yer neresi? Turkiyaga borish. Çok istiyorum. Nereye gitmek istiyorsun peki? İstanbul ya. İstanbul'a. Başka? Kapadokya, Antalya, İzmir. Uyarım Karadeniz. Çok güzel uyarım. Bunu içine giyiyor. Bunu da ceket olarak giyiyor üstüne. Mana jaket oq, mamlaqa. Ha, hem ak, bu ak olarak kalıyor. Bunun rengi değişiyor o zaman. Farklı renkleri var. Hepsi el işlemesi değil mi abla? El işlemesi bu da. Bunu toylarda giyiyor gelin. Başa giyecek? Baxtli bo'lsin deb, oppoq. Ak. Baxtli bo'lsin. Ha, Beyaz rengi. Bahtli çok güzel olsun. evet, bahtı güzel olsun diye beyaz giyiyorlar. Bu çok güzel. Hozir erkaklarni ham. Bu ayollarniki. Buni qara. Bu da ayarlarınki. Bak, qo'l ishi bu. Ha, bu da el işi. Bak, bu çok güzel. Gelinliğin üstüne mi giyiyorlar bunu da? Bu bayağı ağır ha. Üzerinde bir sürü işlem var. Bakar mısınız detaylara? Yok, to'ra. Onu da erkekler giyiyor. Ana, erkek. Bunu da erkekler giyiyor. Bak. Bu da güzelmiş. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Bir giyelim bakalım nasıl duruyormuş ya. Ana, yok, to'ra bo'lding. Tam oldu ha bana. Çok güzel. Güzel oldu valla. Şundan bir tane almıştım kendime. Toylarda erkekler şöyle arkasına biraz daha, tam böyle öne değil arkada kalacak şekilde. Doğru giydim değil mi abla? Doğru. Bak böyle. Böyle er kişi böyle giyiniyor. Ayal dedikleri kadınlar da Bunda. evet. Erkeklerin giydiği kıyafet bu şekilde. Kadınlarınki de biraz daha farklı renk, farklı desen, böyle incik boncuk var üstünde. Bu neydi? Dabba mıydı bu? Dubbe. Dubbe. Bu şekilde. Kelinni bilasan nima qiladi? Mana buni. Ha öyle. Ha, salom beradi, salom. Ha böyle selam veriyor. Selamun aleyküm. Ertalab Ha böyle yapıyor. Bunday. salom. Kaç kere? Baxtli turadi. 5, 4. 4 kere 5 kere eğiliyor böyle selam vermek için. Erkek nasıl? Erkek de böyle mi eğiliyor peki? Ha, şimdi. Tamam, evet. erkek de böyle. Tamam, bu şekilde selam veriyorlar gelen konuklara. Gelin oldu. Gelin oldu. Sen kocan yok değil mi ha? Hiç bekarsın değil mi? Bak bir sıkıntı çıkmasın sonra. Kocası yok. Ha tamam. Sonra kızar mızar bir şey olur. Çok memnun oldum. Özünüze iyi bakın. Rahmat. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Nilüfer abla ve kızı Medine o kadar tatlı insanlar ki bak. Bir süredir sohbet ediyoruz içeride. Ben bir hediye aldım. Sonrasında bana bu şeyi hediye ettiler. Hep unutuyorum, adını karıştırıyorum ya. Burada dükkanları var. Arkadaşlar bakın, dükkan burası. Hemen burada minare ve medrese var. Polikalyon'du değil mi bu meydanın adı? Polikalyon meydanının hemen buradaki dükkanlarda kendilerini bulursunuz. Arkadaşlar gelsin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Özbekistan'da seyahat ederken en keyif aldığım şeylerden biri böyle insanlarla sohbet etmek, tanışmak, konuşmak. Birazcık da böyle dili anladığınız zaman o kadar keyifli geçiyor ki seyahatiniz. Yani gününüzü güzelleştiriyor, yüzünüzü güldürüyor. Buranın insanları da çok sıcakkanlı. Gerçekten böyle iyi yürekliler, misafirperverler. O yüzden bilmiyorum, ben çok keyif alıyorum ya böyle insanlarla şey yaptığım zaman, seyahat ettiğim yerlerde konuştuğum zaman. Özbekistan'da da bunu çok rahatlıkla yapabildiğim için seyahatim daha da bir keyifli hale geliyor. Zaten bastığınız her yer bir tarih, bir dokusu var, bir ruhu var, bir hikayesi var. Bu yanıyla da Özbekistan inanılmaz keyif veren bir ülke seyahat ettiğinizde. Yemekleri zaten müthiş. Gerçekten o kadar lezzetli yemekler yiyorsunuz ki yani pilavından etine bir sürü çeşit yemek yiyorsunuz. Ama ve lakin şöyle bir sıkıntı var. Bir süreden sonra artık kolesterol, tansiyon o kadar yükseliyor ki et. Ya bir gün böyle sohbet ediyoruz. Biri şey dedi, bizim peçetemiz bile etlidir dedi. Geçen salata söyledik, salata bile etli yani. Biz sebze arıyoruz, bir yeşillik arıyoruz, bir şey arıyoruz ama o kadar et var ki her şeyin içerisinde. Gerçekten yani. Tek sebzeyi böyle çok özlüyorum bu tarz coğrafyalarda gezerken. Bir tek o birazcık yoruyor, mideyi yoruyor. Gerçekten mideyi yoruyor ama müthiş lezzetli yani. Gerçekten çok lezzetli.
Videoya başladığımız yere döndüm dostlar. Çünkü buranın tarihini anlatmasam olmaz. Şu an Buhara'nın kalbindeyiz. Poi Kalon kompleksindeyiz. Burada çok önemli 3 tane yapı var. Kalan Minaresi, Kalan Camii ve Miri Arap Medresesi. Burası yüzyıllar boyunca hem dini hem de sosyal hayatın merkezi olmuş. Birbirinden güzel tarihi yapılar var burada. Ama bir tanesi var ki onun hikayesi çok ilginç. Şu an karşımızda duran Kalan Medresesi. Zamanında Cengiz Han buralara gelip fethettiğinde ve her yeri yakıp yıktığında bir tane yapıya dokunmamış. Şu an gördüğümüz Kalan Minaresine dokunmamış. Yakınına gidip böyle tepesine doğru baktığında miğferi düşmüş Cengiz Han'ın. Rivayet bu. Ve eğilip miğferini alırken şöyle bir cümle kurmuş. Bu kule o kadar büyük ki Cengiz Han'a bile diz çöktürdü demiş ve bu kulenin yıkılmamasını emretmiş. O yüzden Kalan Minaresini yıkmamışlar arkadaşlar. Böyle bir hikayesi var. Bu meydanda bulunan diğer iki yapı da oldukça önemli arkadaşlar. Mesela Miri Arap Medresesi günümüzde hala İslami eğitim vermeye devam ediyormuş. İnternette şöyle bir şey yazıyordu. Yaklaşık 500 yıldır kesintisiz olarak İslam alimi yetiştiren dünyadaki ender medreselerden bir tanesi olarak yazıyordu. Hatta Sovyetler döneminde bile 1945'ten itibaren diye not düşmüşler. Orta Asya'da dini eğitim veren tek medrese imiş burası. Böyle bir de not düşmüşler arkadaşlar. Kalan Camii ise Semerkant'taki Bibi Hanım Camii'nden sonra Orta Asya'daki en büyük ikinci camiymiş. Burası öyle bir şehir ki yani her eser hakkında dakikalarca konuşuruz ama ben tarihçi değilim ve sizleri sıkmak da istemiyorum. O yüzden heyecanınızı böyle gıdıklayacak temel bilgileri verip biz şehri gezmeye devam edelim. Selamünaleyküm kardeşim, nasılsın? İyisin. Adın ne? Mahmut. Mahmut, Burak bende. Sağ ol. Ellerine kollarına sağlık. Ne yapıyorsun? El işi. El işi yapıyorsun. Bunlar tabak olarak kullanılan şeyler mi? Tepsi olarak. Tepsi olarak kullanıyorsunuz. Güzel. Bu biraz ufak ama tepsi için. Ben görmüyorum. Buradaki tepsi işte. Ha, buradakileri diyorsunuz. Siz buralısınız. Evet. Buharalı mı? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Hoş buldum. Türkiye'den geldim. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Üniversite okudunuz Türkiye'de. Nerede? İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Ha, çok güzel, çok güzel. Sevdiniz mi Türkiye'yi? Evet, çok güzel. Çok sağ olun. İyi günler, görüşmek üzere. Bunu böyle tepsi olarak yapıyorlarmış arkadaşlar. Şöyle desenleri, boyamaları göstereyim. Bunlar tamamlanmış hali. Kardeşim de burada el emeği göz nuru. Tek tek işliyor hepsini bak. Bu iki tanesi bitmiş. Üçüncüsünü işliyor şimdi. Bu iki tanesine de şekil verecek. Bunları ezberden mi yapıyorsun şekilleri? Kafandan mı yapıyorsun? Ne? Kafandan mı şekil veriyorsun? Ha. Kafandan veriyorsun. Helal lan sana, helal olsun. Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben 4 yıldan beri şu iş bilen şoğullanıyorum. 4 yıldan beri işliyorsun. Ne zaman usta olacaksın? Böyle master olacaksın, usta şef olacaksın. Böyle ben Birkaç seneye olursun. biraz kaldı. Olacaksın. Çok memnun oldum. Çok dikkat et kendine. Bakın burada da böyle işlemeler var. İşte cezveler, kahve fincanları. Burada eski olanlar da var ya da tozlanmış. El işi zordur arkadaşlar ya, o yüzden böyle el işi bir şey alırken hani genelde böyle bir pazarlık kültürü olur ya her yerde. Burada da var tabii ki pazarlık kültürü. Ama el işinde insanın böyle gerçekten dili varmıyor pazarlık yapmaya. Çok zor abi. Ne fiyat verirse gerçekten hakkıdır diyorsun yani. Burada böyle antika paralar var, eski paralar, eski kitaplar, bakın fotoğraflar. Burası kale. Ark Kalesi sanırım, evet. Burada eski bozuk paralar var. Post-Sovyet ülkelerinde gezerken böyle bir sürü değişik antika bulabiliyorsunuz. Ya birçok yerde tabii ki bulabiliyorsunuz ama bunlar biraz böyle ilginç oluyor. Daha doğrusu benim ilgimi çekiyor, öyle de söylemem daha doğru olur. Bak dışarısı ısınmaya başladı hava. Burası esiyor. Ara kısma girdim, burası esiyor birazcık. Bunların hepsi el işlemesi sanırım. Makine de vardır aralarında ama çok güzel ya. Bak böyle masa örtüsü gibi. İşte yastık kılıfı. Selamünaleyküm abi, nasılsın? Yaşlısın? Burada abim papak satıyor. Bu şeylere ne diyorsunuz abi? Kuzu. Bu normal hayvan şeyinden, orijinal derisinden mi yapılıyor, tüyünden? Ha, orijinalmiş bunlar. Hayvanların derilerini, tüylerini alıyorlar. Aleykümselam, hoş buldum. Nasılsınız? Siz nasılsınız?
İyiyim ben de teşekkür ederim. Şöyle poşetimi alayım yerden. Geldiniz mi? Evet Türkiye'den geldim. Türkiye'yi beğenmiyorsunuz ama. Türkiye'yi mi? Ha, Niye seviyoruz ya ülkemizi? Niye sevmeyelim? Ne, Çok ne? güzel ülke. Hayır değilim. Türkiye beğenmiyoruz. Türkiye'lik bir Türkiye'li miyiz? Evet İzmir'den evet. İzmir'den mi? Evet İzmir'den. Türkçe konuşmayı bilirim bir az. Evet. Onun için duydum. Sizinle konuşmak istedim. Aa, sağ olun çok teşekkür ederim. Pratik olsun için. Pratik yapmak için tabii Pratik seve yap- seve. yes. Vardınız mı Türkiye'ye? Ama çok isteğim var. Gitmediniz ama isteğiniz var. İsteğim var. Türkiye çok güzel ülke. Evet. Yani bir turist olarak ben yabancı bir turist olarak Türkiye'yi gezmek isterdim şahsen. Çünkü her bölgesi ayrı güzel. Evet. Kültürümüz güzel, yemeklerimiz güzel, insanlarımız güzel. Evet. Ben insanlarınızı, kültürünüzü çok seviyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz o zaman dizileri, kinoları izliyorsunuz. İzliyorum. Oradan da pratik yapıyorsunuz. Evet, üniversitede okudum. 2 sene Türkçeyi öğrendim ama şu zaman hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Evet, diliniz çok güzel. Sizin de diliniz güzel. Sizin diliniz Özbekçe biraz daha böyle eski Türkçe'ye göre şey kalmış yani uyumlu kalmış. Eski Türkçe'ye okşuyor biraz. Evet, evet. Bizim Türkçemiz günümüz Türkçesi biraz değişmiş. Farklı kelimeler girmiş bizim Evet, Türkçemize. evet. Sizinki öz Türkçe kalmış gibi. Evet. Doğru mu? Düz mü Doğru, düşündüm? Doğru. Tanıştığıma memnunum. Ben de çok memnun oldum. Adınız ne? Benim ismim Burak. Burak. Sizin Burak ismin? Özçivit. Ya çok seviyorlar onu burada ya. Herkes onu söylüyor. Siz onu da beğeniyorum. Evet, adaşız onunla. Sizin Adaşız. isminiz nedir? Aydın. 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 Çok memnun oldum ben Erkekler de. ismi olmuş ama bizde Aydın Ayarların, kadınların kadınların ismi. ismi. Türkiye'de erkeklere veriyorlar Aydın Evet, ismi. evet. Burada kadınlara veriyorlar. Evet. Olsun, Aydın güzel isimdir. Burak. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Benim kızım. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Söyle. O da Türkçe öğreniyor o zaman. Evet, şimdi öğreniyorum. İsmin ne? Zebenesu. Zebinusu. Memnun oldum Burak ben de. Sen de Türkiye'ye gitmek istiyorsun. Evet. Hayır dedim, evet. Bunun ismi nedir Eke? Bu çalgının? Afgan rubab. Afgan rubab. Afgan rubab. Bunun ismi değil mi? Bu çalgının ismi. Bu Özbek çalgısı mıdır bu? Özbek Buxoro çalgısı bu. Hora çalgısı. Burada farklı şeyler de var. Bu kemençeye benzer bir şey görüyorum. Bunun adı nedir? Rijek. Rijek. Bu bizim Türkiye'de Karadeniz'de kemençe var. Onun farklı versiyonu gibi. Benzer mi? Abi burada akorunu düzenliyordu bu çalgıların. Hepsi el yapımı. Hepsi el işi. Hamı Özbek çalgısı mı? Ya bu Rus balalayka. Balalayko evet. Bu Kazak. Dumbra. Kazak, Dumra. Bu Duduk Armenya. Düdük var burada. Armenya, Ermenistan'ın. Holgana hepsi Özbek. Geri kalan hepsi Özbek. Ha bunu nasıl çalıyorsun abi? Rijek bu. Ellerine sağlık abi. Ellerine sağlık. Abi sen kaç yıldır müzisyensin? Yoshligimdan muzikantman bo'ldi. Baba mesleği mi, ata mesleği midir bu? Otam, babam muzikant bo'lmagan, lekin chalib bilgan. Ha atan çalıyordu ama müzisyen değildi. Muzikant emas, Tamam. boshqa kasbi bor, lekin chalib bilgan. Çalabiliyordu. Sen orada o zaman gördün, öğrendin. Men muzikaga o'qib, nima qilib muzikant. Müzik okudun. o'qidim. Ha, üniversitede müzik okudun. Okulda. O'qidim. Mektebinde. Maktabimda, Vay güzel. undan institutda, Enstitüde çok güzel. professionalni 3 yil ishida, 15 yil o'qiganman. 15 yıl. Çok memnun oldum sağ ol. Rahmat. Buhar hakkında araştırma yaptığım zaman çok güzel bilgiler edindim. Müslümanlar buraya fahire diyormuş. Yani kıymetli, değerli diyormuş ve Kubbetül İslam olarak adlandırıyorlarmış burayı. Yani İslam'ın kubbesi olarak adlandırıyorlarmış. Binlerce yıllık tarihi bir şehir burası. Yani ruhani bir dokusu var, bir kimliği var. Yani bir
ruh var burada. Gezerken o kadar farklı hissediyorsunuz ki Buhara'da dolaşırken, böyle sokaklarda gezerken. Hakikaten böyle neden önemli, neden bu kadar turist oluyor, neden insanların ilgisini çekiyor, buraya geldiğinizde çok daha net anlıyorsunuz. Efsanevi bir Türk kahramanı var, bir Türk Hakanı var, Alper Tunga. Hepiniz duymuşsunuzdur arkadaşlar. Hatta şuradan aklınıza gelir. Alper Tunga öldü mü, ıssız Ajun kaldı mı, ödlek öçün aldı mı, emdi yürek yırtılır diye bir dize var. Oradan hepimizin aklında aslında bu isim kazınmış durumda. Duymuşuzdur yani bir yerlerden. Onun da mezarının burada olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Yani hatta Türk bir tarihçi bunu öne sürmüş. Sanırım 5 sene öncesinde bu bilgiyi öne sürmüş kendisi. Çok fazla turlar görüyorsunuz. Kalabalık gruplar geliyorlar buraya. Rehber eşliğinde geziyorlar. Rehberle gezmenin keyfi de çok ayrı olur. Çünkü her bir noktanın ayrı bir detayı, tarihi olduğu, hikayesi olduğu için onlarla gezmek de ayrı keyif olur. Ama bazı işletmeler çok yüksek fiyat çekiyor ya. Neden bilmiyorum. Yani Özbek bir dostumuz izliyorsa, bunu söylerse çok sevinirim. İnanılmaz yüksek fiyatlar çekiyorlar. Bilmiyorum neden. Hani bazen böyle ufak bir pazarlık payı bırakırsın ya, o makas çok geniş yani burada. Özbekistan'da oldukça güzel halı ve kilimler de var bu arada. El dokuması. Desenleri oldukça güzel, göze hitap eden. Bayağı güzel işler var yani burada. Gezerken çok fazla uyaran olduğu için bir orada gözünüz, bir burada. Yani gözden bazen kaçıyor, tamam mı? Sonra diyorsunuz ki bu ne kadar güzel bir şeymiş diyorsunuz. Bir de orada takılıyorsun, ona bakıyorsun, buna bakıyorsun derken saatler geçiyor yani. Gezerken zamanın geçtiğini, nasıl geçtiğini anlamıyorsun burada. Bakar mısınız halılara, kilimlere? Bu yakıştı sanki ha. Ne düşünüyorsunuz? Güzel durdu yani kafamda. Ve hiç rahatsız etmiyor. Böyle biraz arkaya doğru taktım ben. Hiç rahatsız etmiyor yani. Normalde ben böyle şapka falan çok takmam. Uzun süre böyle kafamda tutamam da ama kaç saat oldu kafamda yani. Geziyoruz güzel güzel. Gerçekten açık hava müzesi gibi. Mesela ben Prag'da gezerken 2018'de gitmiştim ben Prag'a. Orası için de aynı şeyi düşünmüştüm. Böyle açık hava müzesi gibi. Hiç böyle bir yeri ziyaret etmenize gerek yok. Girip müze olarak tabii ki de ziyaret ederseniz yine çok keyif alırsınız. Ama sadece dışarıdan baksam bile o kadar ilginç ve güzel geliyor ki hikayesini öğrenince, dinleyince. Burası da o hissi veriyor bana yani tarihi şehrin içerisinde gezerken. Ve burada şeyi de söyleyeyim. Mesela yeni binalar yapıyorlar, tamam mı? O yeni binalarda bile bu eski dokuları, o taş mimariyi kullanıyorlar. Öyle betondan inşa etmiyor, yapı inşa etmiyor. Mesela bakın arkamda bir tane otel var. Ya uzaktan baksan diyeceksin ki bu da mı tarihi eser? Halbuki değil yani, yeni bir mimari ama eski dokuya göre inşa etmişler. Buranın yapısını bozmamışlar. Şehrin dokusuna baktığımızda bu kerpiç yapılar direkt zaten dikkatimizi çekiyor. Özellikle turkuaz kubbeler, o mavinin farklı tonlarını kullanarak yaptıkları kubbeler ve devasa minareler dikkatimizi çekiyor. Bu vesileyle zaten turistlerin odak noktası olmuş durumda Buhara. Tabii bir de İpek Yolu gibi bir gerçek var. Şimdi İpek Yolu'nun en önemli duraklarından bir tanesi Buhara. İmam Buhari'nin de memleketi, İbn Sina'nın da memleketi. O yüzden ne yapıyorlar turistler? Buraya gelip ziyaret ediyorlar, hikayeyi dinliyorlar, şehirleri geziyorlar. Bu kültürü, dokuyu, ruhu hissediyorlar tabii ki. Şehrin kalbinin attığı başka bir noktadayız şimdi. Lebi Havuz Meydanı'na geldim dostlar. Burası şehrin önemli noktalarından bir tanesi. Şimdi etrafımızda bir sürü ağaç var. Bunlar asırlık ağaçlar. Yani burada nelere şahit olmuşlardır ben şahsen düşünemiyorum. Burası İpek Yolu'nun önemli noktalarından biri olduğu için tabii burada gelenler, ticaret yapanlar, tüccarlar ne yapıyor? Dinlenmek istiyorlar. Buradaki kervanlarda, kervansaraylarda kalıyorlar. Yani kervanlarını düzüyorlar. Kervansaraylarda gelip burada konaklıyorlar, ticaret yapıyorlar, dinliyorlar, kültür paylaşımı yapıyorlar. Burası önemli bir nokta. Şu an etrafımızda bir sürü böyle kafe de var. Şöyle göstereyim. Bir yandan tarihi eserler, bir yandan kafeler, bir yandan böyle dostlarımız burada serinlemeye çalışıyor, dinleniyor, tarihi dokuyu hissediyor. Şimdi burada bir tane heykel var, onu da gösterip hikayesini anlatacağım. Bilenleriniz vardır mutlaka ama önce bu Lebi Havuz Meydanı'ndan birazcık bahsedeyim dostlar. Havuz kenarı demek. Eskiden burayı yapmalarının amacı, şimdi biz kurak bir bölgedeyiz. Burası oldukça sıcak, su daha da kıymetli. Şehrin ana su deposu olarak geçiyor. Şu gördüğünüz kanallarda sular depolanıyor arkadaşlar. Yani 16. 17. yüzyılda inşa edildiği tarihçiler tarafından not düşülmüş. Şehrin ana su kaynağı buradan sağlanıyor. Tabi zaten kervansaraylar var çevrede. Gelen ticaret yapan tüccarlar da yani hem burada serinliyor, dinleniyor, ticaretini yürütüyor. O yüzden burası sosyal yapının, ağın merkezi diyebilirim. Özellikle o dönem için. Şimdi bir de burası sıcak bir coğrafya. Yani
çöl coğrafyası diyebilirim. Bayağı sıcak bir coğrafya. Ne oluyor? Yazın çok sıcak oluyor. Serinlemeye ihtiyaç duyuyorlar insanlar. O yüzden bakın burada bir sürü ağaç var. Yani bu ağaçlar hem burayı serinletiyor hem de bir güzellik katıyor meydana bulunduğu yere. Yani ağacın kıymetini bilmemiz gerekiyor dostlar. Bakın hem bizi serinletiyor hem güzel görünüyor göze. Özellikle çiçekler de, yani şunların güzelliğine bakar mısınız? Tabii o dönemde bunlar göz önüne alınarak ağaçlar buraya dikilmiş arkadaşlar. Yani fidan dikmişler. Günümüze kadar yüzlerce yaşı var belki bu ağaçların. Bazılarının, bilmiyorum artık hangisi kaç yaşında. Böyle bir etkisi var. Burası önemli bir yer. Sosyal ağın döndüğü bir yer. İnsanların kaynaştığı, ticaretini yürüttüğü, kültürün paylaşıldığı bir yer. Bu güzel meydanda bir tane heykel var dostlar. Hemen kendisi yanımda, şöyle göstereyim. Nasrettin Hoca heykeli. Şimdi Akşehirli olduğunu biliyoruz biz Nasrettin Hoca'nın. Şöyle bir hikayesi var. Buranın insanları kendisinin Buharalı olduğunu öne sürüyor. Çok sevilen bir karakter. Burada gayet seviliyor. Zaten heykelinin dikildiğinden belli. Şöyle bir inanış var. Eğer bir çocuk Nasrettin Hoca'nın heykeline bindirilirse çok pozitif, güler yüzlü, mutlu bir insan olacağı, mutlu bir çocuk olacağı düşünülüyor. O yüzden bakın burada çocukları gelip Nasrettin Hoca'nın heykeline bindiriyorlar. Yani bu Lebi Havuz Meydanı'na gelirseniz Nasrettin Hoca'nın da heykelini görebilirsiniz. Eşeğinin üstüne binmiş, halkı selamlar bir vaziyette. Hatta eşeği bile selam vermiş. Ha baksana. Yerim lan seni, kurban olurum sana. Yani mecazi anlamda yerim, sevgi sözcüğü olarak yerim. Gerçekte yemem. Bu arada ziyaret edebileceğiniz bir başka yerde Çorminor arkadaşlar. 1807 yılında bir Türkmen tüccar tarafından yaptırılıyor burası. Kendine özgü bir mimarisi var. 4 tane minaresi var ve minarenin, kubbenin tepesine baktığınızda turkuaz rengini görebiliyorsunuz. O işlemeleri görebiliyorsunuz. Buranın önemli olmasının sebebi alışılmışın dışında bir mimari ve Buhara'da en çok fotoğraflanan yerlerden bir tanesiymiş burası. Minareleriyle ilgili şöyle bir inanış var. 4 tane minare var ya, 4 halifeyi simgeliyor ve her bir minare farklı dini bir sembol içeriyor. Böyle bir inanış var arkadaşlar. Çorminor'u da sizlere şöyle göstermiş olayım. İçerisinde sanırım hediyelik eşya dükkanı gibi bir yer var. Böyle bir avlusu var. Sağ tarafta yine bir havuz var, su havuzu. Su deposu olarak kullanılan bir su havuzu var. Ama ve lakin boş. Şöyle içine de gelmişken göstereyim sizlere. 1806-1807 yazıyor girişte. İçerisi de böyle arkadaşlar. Selamünaleyküm abla. O kadar gezdik dolaştık. Güzel bir yemeği hak ettik. Burada yemek yiyeceğiz dostlar. Adını şu an burada telaffuz edemiyorum. Birazcık garip yazmışlar ama siz şu an görüyorsunuz altta. Çok güzel bir restoran burası. Merhaba, selamünaleyküm. Nasılsınız? Burası çok güzel bir restoran arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet otantik bir dokusu var. Temiz. Fiyatlar da fena değil. İçerisi de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hatta geleneksel kıyafetleri de burada görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Zolataya Buhara isminde bir restorana geldim. Adını okuyamamıştım ya, hemen söyleyeyim sizlere. Gayet güzel bir restoran dediğim gibi. 2 tane şey söyledim kendime. Birincisi lagman. Şöyle göstereyim hemen. Birazcık sulu. Türlüye benzeyen bol sebzeli. Üzerinde dereotu serpmişler. Bir yemek, tabii ki et de var, erişte de var. Ve fatırça söyledim. Şöyle bir ekmek. Buraya özgü bir ekmek sanırım bu. Gayet güzel, yağlı, böyle çıtır çıtır. Uğur da erişteli tavuk suyu çorbası içiyor arkadaşlar. O da gayet güzel, lezzetli. Dün yine bu restorandaydık. Tadına baktık hepsinin. Videoda da göstermek istedik. Şimdi yine et söyledik. Artık Özbekistan'a veda edeceğiz. Artık son birkaç dokunuş daha yapalım istedik etlerle. Onları da siz şu an ekranda görüyorsunuz. Masa kaç para tuttu hepsini söyleyeceğim arkadaşlar en son. Ama önce bir lagmanın tadına bakmak istiyorum. Dün bayağı beğenmiştim. Bakalım bugün de güzel yapmışlar mı? Erişte şu şekilde göstereyim. Çok güzel ya. Yemin ediyorum çok güzel. Son olarak sizlere Ark Kalesi'ni de göstermek istiyorum. Buraya vakit ayıramadım ne yazık ki ama şöyle kaleyi de göstereyim dışarıdan. Vaktiniz olursa mutlaka buraya gelin, uğrayın. İçerisi gayet güzel arkadaşlar. Buranın içine merak eden varsa 5 sene önce çektiğim videoyu kanaldan bulup izleyebilirler. 62. videoydu sanırım. Detaylı bir şekilde gezip anlatıyorum. Bu sefer ne yazık ki vakit ayıramadım. O kadar çok fazla yer var ki aslında gezilip görecek tarihi yer ama belli başlı yerleri seçmem gerekiyordu. Vakit birazcık kısıtlıydı ne yazık ki. Karnımızı da doyurduk. 559.000 som ödedik arkadaşlar ama dünyanın şeyini yedik masada ve 4 kişiydik. O da ne kadar yapıyor? 45 dolar civarı bir şey yapıyor. Yani 2000 TL diyeyim ben düz hesap sizlere. Çok güzel bir restoran. Buraya yolu düşen olursa
mutlaka oraya uğrasın, bir tatsın derim yani. Bu reklam falan değil. Ben sevdiğim için kendilerini öneriyorum. Bu videoluk da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda başka bir ülkede olacağız dostlar. O zamana kadar dikkat edin kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın dostlar. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.